2026 yılı Kova burçları için son 20 yılın, hatta belki de tüm hayatınızın en radikal değişim yılıdır sevgili Kova burçları. Neden bu kadar iddialıyım diyeceksiniz? Çünkü astrolojinin en ağır topu, değişim gezegeni Plüton artık misafir değil. Resmen sizin burcunuzda ve birinci evinize taht kurdu. Bu ne anlama geliyor? Eski kimliğiniz, eski işiniz, eski ilişkileriniz, size hizmet etmeyen ne var ne yoksa hepsi yanıp kül olacak. Ya da başka bir tabirle artık o Plüton sifonu çekmeye geldi diyebiliriz. Peki sonra ne olacak? Yerine küllerinden yeni bir siz doğacaksınız. Artık kenarda bekleyen gözlemci değilsiniz. Artık hayatınızın tartışmasız başrolüsünüz. Fakat uyarayım, başrol olmak çok zor bir şeydir. Sorumluluk ister. Özellikle yılın son çeyreğinde, Ekim ayında kariyer evinizde öyle bir tuzak var ki, eğer ona dikkat etmezseniz yılın başında kurduğunuz taht sallanabilir. Hazırsanız 2026'nın mimarisini ay ay gün gün incelemeye başlıyoruz. Merhaba sevgili Kova. Ben astrolog Arif Aydın. Bugün sana 2026 ile ilgili çok önemli şeyler anlatacağım. Aslında birazcık kısa geçecektim. Ama Kova burcu bir arkadaşım dedi ki Arif biraz daha detaylı anlat dedi. Bence de çok merak ediyorum. O yüzden kovaları birazcık daha detaylı anlatacağız öncekilere göre. Evet, biliyorum son yıllarda çok yoruldun. 2020'den beri Satürn senin üzerinden geçti ve o pandemi dönemi özellikle iyi salladı, ama sonrasında daha acayip bir durum geldi. Plüton geldi ve bu Plüton sonra seni zarladı, zorladı, ittirdi, değiştirdi, fragmanları verdi, flaşı patlattı. Sonra bir geri geldi böyle. Sonra tekrar ileri geldi ve geldi senin burcuna topu dikti. Ne kadar süre dikti? 33 yıl yaklaşık. 30 yıl boyunca sen artık plütonik bir Kova burcusun. İşte o Plüton geldiğinde ne hissedersin? Kendini biraz sıkışmış hissedersin. Hatta bazen aitsiz hissedersin. Yani ne demek bu? Bir insanda bir aidiyet duygusu vardır ya. İşte o aidiyet duygusuyla ilgili bir bocalama yaşarsın. Peki bu aidiyet duygusuyla ilgili bocalama yaşıyorsun da gerçek hayatta ne yaşıyorsun? Bu aidiyetsizlik duygusunu tetikleyen bir takım olaylar meydana geliyor. Aşklar, ilişkiler, sevgililer, anne baba ilişkileri, bununla ilgili bir ait olma duygusu ortaya çıkıyor. Ama yaşadığın olaylar çok acayip ve değişik. Evet, 2026 haritana baktığımda gördüğüm şey şu. Artık gerçek anlamda özgürleşiyorsun. Ya hocam zaten özgür değil miydik? Biz zaten bu Kova kafası zaten özgür bir insandır, ama bu öyle değil. Bu Plüton seni takıntılarından da özgürleştirecek. Kova burcu için bu yılın senaryosu 3 büyük perdeden oluşuyor. Birinci perdede zihinsel devrim. Şubat ayında Satürn ve Neptün zihin evinde buluşuyorlar. Orada bir devrim yapacaklar. Düşünce yapın, vizyonun, ideallerin tamamen değişiyor. Hayata bakış açında bir güncelleme gelmek durumunda. İkinci perde ise aşk ve yaratıcılık konusunda. Nisan ayında Uranüs aşk evine giriyor. Bu ne demek? Bekarlar için sürpriz aşklar demek. Yaratıcılar için, yani yaratıcı fikirli olanlar için de dahi fikirler dönemi başlıyor. Üçüncü perde büyük ortaklık. Yani bu ne demek? Temmuz'dan sonra Jüpiter ilişki evine geçiyor. Evlilik ya da iş ortaklıklara ya da birlikte bir şey yapmaklar ya da partnerle ilgili bir takım ortak birlikte hareket etmeler tarzındaki şeyler kapıya gelecek. Ama videonun sonuna doğru Ekim ayı analizinde anlatacağım bunları. Venüs ve Merkür retrosu konusunu lütfen atlamayın. Kariyeriniz için çok hayati bir uyarı yapacağım orada. Evet, gelelim bir Ocak ayından bir başlayalım. Bir start verelim Ocak ayında neler oluyor. Ocak ayında biraz içe dönük başlıyorsun. Ocak ayında Mars senin 12. evinde hareket ediyor. Dolayısıyla enerjin biraz daha düşük olabilir. Mars senin enerjinin motorundur. Aynı zamanda da ruhunun bekçisidir. Ama bu ruhun bekçisi tamamen ruhsal alanda kaldığı için orada seni ne yapıyor? İçsel olarak derinleştiriyor. İçsel olarak derinleştirdiği için de canın sosyalleşmek istemeyebilir. Eve kapanmak isteyebilir. Ama bunu bir sorun olarak görme. Bu 2 yılda bir zaten başına gelen bir durum.
Peki bu durumu ne yapacaksın? Bunu bir strateji haline getireceksin ve Şubat ayında sahneye çıkacaksın. Yani önce dinleneceksin, kendini dinleyeceksin, ruhunla bir münasebettar olacaksın. Sonra da Şubat ayında sahneye çıkacaksın. İşte bu sahneye çıkmadan önce bir kulis hazırlıkları vardır ya, bunu bir kulis hazırlığı olarak görebilirsin. Ancak 2026'nın Ocak ayında dikkatli olman gereken en önemli noktalardan bir tanesi şu: Neptün Koç burcuna, yani senin iletişim evine geçmeye başlayacak ve bunun fragmanlarını şimdiden yaşamaya başlayacaksın. Bu geçiş Şubat 14-15'te gerçekleşecek ama oraya yaklaştıkça bunu çok net bir şekilde kendinde hissedeceksin. Ne hissedeceğim hocam dersen, zihnindeki o sis perdesi dağılmaya başlayacak. Sezgilerin inanılmaz şekilde artıyor. Ocak ayında büyük kararlar almamaya çalış. Ve başka bir konu, rüyalarını not et. Sadece plan yap. Ve geliyoruz yılın en önemli ayına, Şubat. Eğer bir doğum günü seçecek olsaydın bu ay yeniden doğardın. O derece. Minareden at beni, in aşağı tut beni. Şimdi Einstein'a sormuşlar. Hocam demişler, ışık hızı ne kadar hızlı? Demiş ki minareden at beni, in aşağı tut beni. O derece yani. 17 Şubat'ta senin burcunda, yani Kova'da bir güneş tutulması var. Ve bu birinci evinde gerçekleşiyor. Yani dış görünüş, tarzın, duruşun tamamen yenileniyor. Hani bilirsin, bazı kovalarda böyle postal giymekler, gotik makyajlar filan. Hani böyle bir kova burcuysan bil ki upgrade zamanın gelmiş. Ama bu upgrade nasıl tetiklenecek biliyor musun? Ben kimim ve ne istiyorum sorusunu soracaksın ve bunun cevabını artık verebilmeye başlayacaksın. Ve bunun cevabını vermeye başladığında eski benliğin o tutulmada yavaş yavaş kenarda kalmaya başlayacak artık. Hemen öncesinde de 13 Şubat'ta Satürn Koç burcunda 3. evine geçiyor. Dolayısıyla artık zihin keskinleşiyor ve uykudan, hayal dünyasından uyanıyorsun. Belki yeni bir eğitime başlayabilirsin. Belki hep ertelediğin kitabı yazacaksın. Belki ticarete açılacaksın. Belki bir YouTube kanalı açacaksın. Satürn 3. evinde sana şunu söyleyecek: fikirlerin artık hayal değil, proje olacak. İnşa et onları diyor. Yalnız dikkat edilmesi gereken bir durum var. Ayın sonunda 26 Şubat'ta Merkür para evine girecek. Yani 2. evine. Orada gerileyecek ve yeni kimliğini kutlamak için aşırı harcama yapmamaya çalış. Doğru yerlere yatırım yapman çok önemli. Para harcama politikası oluşturman çok önemli. Tabii Merkür gerilemesi deyince ne yapıyorsun? Elektronik malzemelerle ilgili hemen bunlardan uzak durun tavsiyesi verilir. Ben de vereyim herkes gibi, önemli değil. Ama burada önemli olan sadece bir elektronik malzeme almak değil. Burada imza atmak, daha önce kararlaştırılmayan bir işe giriş yapmak. Eğer haritanda, kendi natal haritanda Merkür retro değil ise bu dönemler senin için önemli noktada zararlar ya da sonuç almayacak işlerin başlangıcı olabilir. Şubat'ı bitirdik. O Şubat'taki o büyük kimlik değişiminden sonra Mart ayı bize artık hesabı öde diyor. Evet, 3 Mart'ta Başak Burcu'nda senin 8. evinde bir ay tutulması var. 8. ev krizleri, borçları, paylaşılan paraları yönetir. Bu tutulmayla birlikte sırtındaki bir maddi yükten kurtuluyorsun. Belki bir kredi borcunu kapatacaksın. Belki seni sömüren birinden kopacaksın. Bu bir temizliktir. Yani bunu bir temizlik olarak düşünebilirsin. Mart ayında vergi, sigorta, miras işlerini halletmeye ve hafifletmeye bakmanı tavsiye ederim. Nisan ayına geldiğinde atmosfer tamamen değişiyor. Ciddiyet bitiyor, eğlence başlıyor. Senin bir yöneticin var biliyorsun, modern yönetici. O modern yönetici Uranüs. O da 25 Nisan'da senin aşk, yaratıcılık ve çocuklar evine giriyor. Tamam hocam, giriyor da yani ne demek bu? Ne oluyor? İşte o Uranüs girdiği yerde devrim yapar. Yani aşkla bir devrim. Eğer bekarsan Nisan sonrasında hayatında bir yıldırım aşkı gibi giren biri olabilir. Hiç tarzın olmayan, sıra dışı, heyecan verici birisi olabilir. Eğer yaratıcı bir iş yapıyorsan, yazılımcıysan, sanatçıysan Nisan sonrası senin için altın çağ diyebiliriz. Aklına gelen fikirler o kadar orijinal olacak ki herkes seni konuşacak. Mayıs ayında Plüton retrosu ile biraz yavaşlıyoruz.
o büyük değişimleri sindiriyoruz. Haziran ayında ise odak noktası iş ve sağlık. Jüpiter Yengeç burcunda son günlerini geçiriyor. Ofis hayatını düzene sokabilirsin ve bu düzene sokma ile ilgili son şansın belki de. Ancak 29 Haziran'da Merkür iş evinde gerilemeye başlıyor. Bu ne demek? İş yerinde yanlış anlaşılmalar, kaybolan dosyalar. Ben öyle demedim de şöyle dediydim de sen yanlış anlamışsın da kapasiten yokmuş da falan da filan da. Böyle tartışmalar. Haziran sonunda iş değiştirmeni ve fevri kararlar almamanı öneririm. Sakin kalmaya bak. Tabii sen ne kadar sakin kalabilirsin. Ve geliyoruz yılın ikinci yarısına. Ana temasına. İlişkiler. 30 Haziran'da Jüpiter Aslan burcuna, yani senin karşıt burcuna geçiyor. Evlilik evine geçiyor. Bu transit 12 yılda bir gelir. Evlilik mi istiyorsun? Büyük bir iş ortaklığı mı kurmak istiyorsun? İşte zamanı geldi. Ama orada Jüpiter'in aslan etkisine de baktığımızda seni gerçekten göz önünde bulunduracak, belki de kitlelere, belki seminerlerde hitap eden birisi olma durumun bile olabilir. Belki eğitim almaktansa eğitim veren birisi haline de getirebilir. Ama seni sahneye çıkaracağı kesin. Ama burada ne diyeceksin? Oldum artık ben demeyeceksin, gururlanmayacaksın, kibirlenmeyeceksin. Yoksa o Jüpiter seni böyle pıs diye patlatabilir. Dolayısıyla da bu dönemlerde hem aşktan hem sahne tarzı işlerden sana ciddi anlamda büyük destekler gelebilir. Fakat 12 Ağustos'ta ilişki evinde tam güneş tutulması var. Bu ne demek? Bu ya hep ya hiç enerjisidir. Sorunlu ilişkiler bu tutulmada biter. Zaten Plüton da tepende sana akreplik yaptıracak, ya ölümüne ya değil gibilerinden hareket ettirebilir. İşte burada sağlam ilişkiler içerisindeysen bu seni böyle üst seviyeye taşıyacak, böyle bız diye roketleyeceksin. Ama ilişki sağlam değilse orada son buluyor. Kader ağlarını örüyor. Böyle dönemlerde hayatına giren ve çıkan insanlar genellikle kaderseldir. Özellikle hayatına giren partnerin sinastri analizini mutlaka yaptır. Bu kişi sana kadersel mi geliyor, bedel ödetmeye mi geliyor? Hepsi senin doğum haritanda ilişki analizinde saklı. Yoksa sana bir hediye olarak mı geliyor? Hep böyle negatif taraftan bakmayalım, değil mi? Yani arkadaşlar, ilişkiler konusunda size şunu söyleyebilirim. Eğer karmik yüklü bir haritanız varsa hayatınıza giren kişi bedel ödetmeye gelebilir. Eğer pozitif karma ile geliyorsa sizi hayatınızı bir üst levele çıkartır. Bazen de ilişki yaşadığınız kişi, onun sinastri haritası sizin haritanızın öyle bir yerine gelir ki, özellikle pozitif gezegenler ne bileyim para alanınıza gelir, sizi zenginleştirir. 7. evinize gelir, gerçekten aradığınız evliliği bulursunuz. Ama negatif tarafları çok çalıştıran bir harita sizin olumlu taraflarınıza geldiğinde sizi aşağıya çekmeye başlar. Burada karşı tarafın idrak seviyesi ve o haritayı nasıl çalıştırdığı da önemli. İlla mesela harita uyumu değil, o harita uyumu artı o haritayı nasıl çalıştırdığı da önemli. Şunu unutma, bu karmada mesela çekimle alakalı sana şunu söyleyebilirim. Birini çok sevdiğinde onun karmasına doğru çekilirsin. O yüzden de nasıl bir karmaya çekiliyorsun, kimi sevmen gerektiğini önceden düşünmelisin. Geldik videonun başında seni uyardığım o kritik döneme, Ekim ayına. Lütfen burayı can kulağıyla dinle. Ekim ayında Venüs ve Merkür senin kariyer evinde gerileyecek. Bu profesyonel hayatında bir mayın tarlası demektir. Birincisi, eğer bir patronun varsa bu patronunla geçmişten gelen sorunları hortlatabilir. İkincisi ise attığın bir mail yanlış yere çekilebilir. Yani iletişim krizi ya da söylediğin bir söz toplulukta yanlış anlaşılabilir. Üçüncüsü ise arkanızdan dönen dolaplar açığa çıkabilir. Kuralımız şu: Ekim ayında istifa etmiyoruz. Zam da istemiyoruz. Yeni bir işe de başlamıyoruz. Sadece işimizi yapıyoruz ve görünmez oluyoruz. Görünmeden yapıyoruz. Bu fırtına 13 Kasım'da bitecek. O zamana kadar sabır. Kasım ve Aralık aylarında ise sular duruluyor. Sosyal çevren genişliyor. Biri seni durdursun. Jüpiter ilişkilerinden beslenmeye devam ediyor. Burada bir parantez açmak istiyorum. Böyle köşeli kocaman bir parantez açıyorum. 2026'daki Merkür retroları genellikle hep su grubu burçlarda. Sen yani Kova insanı ise zeka insanısındır, mantık insanısındır. Ama bu yıl sistem senden mantık değil, duygusal zeka istiyor. Krizleri zekanla değil, empatinle çözeceksin, samimiyetinle çözeceksin.
Buna şimdiden hazırlıklı ol. Sevgili kovalar, gördüğünüz gibi 2026'da sıradan bir yıl değil. Bu yıl senin kozmik mezuniyet yılın. Plüton güçlü ol diyor, Satürn ise fikrini inşa et diyor, Uranüs ise sana yaratıcı ol diyor. Jüpiter size ortaklaşa büyü diyor. Yıllardır kenarda bekledin, başkalarının hayatını izledin. Ben ne zaman dedin? İşte o zaman bu zaman, işte o zaman geldi. Artık yan rolde değilsin. Senaryo senin, sahne senin. Işıklar senin üzerinde. Bu gücü kabul et. Şimdi senden bir şey istiyorum. Bu videonun etkileşimi senin uyanışının sembolü olsun. Yoruma büyük harflerle 2026 Kova burcu yaz. Hem bu yıl mühürle hem de senin gibi kovaların uyanmasına yardım et. Bu yolculukta yalnız değilsin. Ben buradayım. Videomu beğen, paylaş ve abone ol. Çünkü 2026'da çok işimiz var. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.